Herkese ben Mike Rabbit, DTFN ile beraber sunduğumuz Perptex gündeminden uzun zaman sonra merhaba. Şimdi şöyle bir 10 dakikada neler var neler yok ve neler böyle üzerinden geçelim istiyoruz. Aslında gözdemiz olan canımız RiseX ile başlamak istiyorum. RiseX Trade'de durumlar ne? Nasıl gidiyor? Neler söylersin? Şimdi RiseX'te bir ticaret yarışması var ayın 13'üne kadar, yani 13 Temmuz'a kadar sürecek. Ya RiseX ile ilgili şu alfayı kaçırmamak lazım. RiseX büyüyen yatırımları, çok iyi olan melek yatırımcıları, çok iyi olan Galaxy Digital'in arkasında olduğu, çok iyi de bir ekibi, çok çalışkan bir ekibi olan bir proje. Evet. Puan sistemi gelmek üzere. Sem'in dün bizim bir Fallen diye bir grup var. O grupta yazdığı yazıyı, yani işte dedi biz dedi şey yapıyoruz artık, puan sistemi için gelecek ve bununla ilgili bir hedeflerimiz vardı, bunlara ulaşacağımızı müjdeliyorum falan filan dedi. Bu hepimiz için çok iyi bir şey. İyiye gidiyor. 60-70 milyon dolar civarı günlük hacim var. 100 milyon dolar üstü burada artık fırsat kaçmış olur. Ben onu net söyleyeyim. Puan sistemi gelmek üzere. Şu an piyasadaki en net alfa. Yani puan sistemi gelince ve puan sistemi geldikten sonra bir aylık bir dönem, bence 4 ay, 6 hafta, bazen 8'e de uzuyor ama bence bir projeyi kasacağınız yer burası. Buradan sonra o gidiyor. Yani Variational da öyle oldu. O dönem kasanlar aldı. Sonra puan kimse alamadı diyorum. RiseX'teki mevzuyu kapatıyorum. RiseX'te durum bu. Bundan sonra aslında en çok sormak istediğim projelerden bir tanesi, sırada Miracle var. Miracle için şunu da özür. Helal. Miracle'da şöyle bir durum var. Miracle yeni güncellemeler yayınladı. Biraz da şeyi falan baktığınızda arayüzü birazcık değişti, güzelleşti. Okey. Miracle yatırımcı açıklayacak. Biz Temmuz ayı içerisinde bir şeyler göreceğimizi düşünüyoruz ama TG'nin Ağustos'a kayma ihtimali bence daha da fazla kayabilir. Yani bunda bizim biraz Miracle topluluğu çok, bana sorarsanız, aşırı tedirgin. Sürekli bir foot var. Evet. Her gün bir foot dönüyor. Bence hata yapıyorlar. Çünkü Şubat ayında ortaya çıkmış ve ben Ağustos, Haziran'da çıkacağım diye bir proje çıkmayacağını, yani bunun net olmayacağını düşünmek lazım. Bir de adamların planladıklarının ötesine geçti bu proje. Şu an piyasadaki en iyi interface, yani arayüz ve en iyi app, yani bunların birleşimi en iyisi. Yani Doğru. Öyle bir noktaya geldi ki yatırımı 3-5 milyon dolar, büyük bir para artık peşinde koşuyorlar. Yani hacimleri falan da çok iyi. Ben Miracle için yapacak bir şey yok. Yani bekleyeceğiz. Yani elimizde büyüdü proje. Şey gelecek. Ondo gelecek ama ondan önce RiseX'de Variation'ın entegre olmasını bekliyoruz. Hazır Ondo demişken aslında son dönemin yükselen projelerinden bir tanesinden bahsetmeni istiyorum aslında merakla, neler söyleyeceğini. Ondo Perps için neler dersin? Ondo Perps şu an inanılmaz bir hype yakaladı. Yani 100 milyon doların üzerine çıktı. %200 milyon dolarına çıktı. Yani artık o 100 milyon dolar bir eşik. Yani artık sizin bu işi çok iyi yaptığınızın göstergesi. Çok hızlı bir şekilde geldiler. 100 bin dolarlık günlük, haftalık ödül 150 bin dolara çıktı. Daha önce bir 125 yapmışlardı ikinci hafta. Şimdi direktman 150 bin dolara çıktı. 12 haftada 3 milyon dolar dağıtacaklar. Biz bedavaya kasma imkanı var. Ben bununla ilgili ne kadar kasarsanız ne kadar para kazanırsınız diye bir Ondo ile ilgili bir airdrop ile bir simülasyon gibi bir şey yazdım. Oradan bakabilirsiniz. Ondo RVA temelli bir token'dı biliyorsunuz. Şimdi hep diyorduk biz, token'lar kardeşim ne işe yarayacak, işe yarayacak. Adamlar kendi perpslerini çıkardılar. Hisse senetleri de girdi. Biz ayın 5'inde 5 Haziran'da bunu verdik. 9'unda bu proje açıldı arkadaşlar. Kimse girmeden, ya dünyada herkesle beraber içeri girdiniz. Yani eğer bizden içeri girdiyseniz ve Ondo, yani benim şu ana kadar gördüğüm en hype'lı projelerden biri. Yani Slider o kadar ünlü değildi arkadaşlar. Hyperliquid o kadar ünlü değildi. Belki bir Nado böyle çok büyük bir peak yapmıştı. Ama herkes tweet attı. Yani ben uzak doğudan bakım. Yani niye herkese para yedirdiler ki, öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani mesela bana gelmedi para, yani bir açıdan baktığımızda. Herkes övdü hani Ondo'yu. Ve Ondo şimdi pazarlamayla ilgili de bir şeyler muhtemelen yapacaklar. Yani daha çok revaçta göreceğiz bu projeyi. Ondo 12 hafta bence
altın şans. İlk hafta çok büyük şans. Hatta ilk hafta inanılmaz bir şanstı. İlk hafta ben 10 milyon dolar hacim yapsam sana 1 milyon dolar falan airdrop alırmışım. Yani öyle görüyor simülasyonda. Bu arada ilk haftası aslında henüz daha şey olmadan biz platforma Tabii. giriş için link paylaşmıştık. Yani aslında bizi takip edenlerin böyle bir avantajı oldu. Yani globalde çok az kişi olarak buraya çok erkenden katılma şansı yakaladılar. Puan sistemi gelirse de avantajlı olacaklardır. Bir cümle söyleyeyim. 27 milyon doları işte tüm Ocak ayında dağıtacaklar falan gibi bir dedikodu var ama ben Ocak ayından uzayacağını, yani gelecek sene bu zamanlar onduğunun ancak çıkacağını en erken ve ben airdrop'un da çok daha büyük olacağını düşünüyorum. 27 falan değil arkadaşlar. Ben onun 10 katını falan çok daha fazlasını beklerim yani. 27 ne yani? O zaman geçiyorum. Evet. Aslında senin bu hafta yakaladığın en büyük ya da paylaştığın en büyük alfalardan bir tanesi Polymarket Perp'in açılmış olması herkese. Hemen aslında vakit kaybetmedik ve community'yi bu konuda uyardık. Katılabilirsiniz ve Perp tarafında Polymarket'te işlem yapabilirsiniz. Çünkü orada çok az kişi var diye. Polymarket tarafında işler nasıl gidiyor? Polymarket bas bas bağırarak Perp'ü öne çıkarmıyor. Evet. Garip bir şekilde de waitlist'i vardı. Waitlist'i beklemeniz gerekiyor. Çok az kişi içerideydi. Ben de içerideydim. Bu arada sürtünmesi inanılmaz az. Ya yok denecek kadar az. Fiilleri çok ucuz. Ve likiditesi gerçekten çok sağlam. Polymarket bu işi yapmış. Bazı dashboardlarla ne kadar hacim yaptınız vesaire bunları görmek, yani history falan filan daha iyi olabilirdi. Ama ve lakin ürün çok iyi. Yani işte Jax mi Dex mi diye tartışma var. Abi işte adam da kendilerini perp diye niteliyor. Yani önemli değil. Ben mesela Ondo'yu mu farmlayacağım? Abi açıkçası yani RiseX'i başka bir şeyle farmlıyorsam ya ben Ondo'yu karşısına koyabileceğim Peri'yle beraber ben Polymarket'ten iyisini görmüyorum. Şu an Polymarket kişisel görüşümü sorarsanız Hyperliquid'den de iyi. Bence Lighter'dan da iyi. Yani benim gördüğüm ürün piyasadaki en iyi ürün. Benim kişisel görüşüm. Perp'e o kadar airdrop vermez verir bilemiyorum. Onu yani bu bir ayrı bir tartışma konusu ama %30 falan civarında etki edeceği söylüyor. Bence daha fazla edecek. Bence Polymarket bu işin en büyüğü olacak. Şimdi orada olmak avantajdır. Biz referansları yakaladık. Referanstan içeri girilebileceğini waitlist'i beklemeden, ki waitlist'ten biz bir gün önce uğraşıyorduk. Seninle beraber abi bir gün sonra baktık referanstan giriliyor. Evet. Kimsenin de haberi yoktu. Tesadüf biz gördük ve söyledik. Girin 15 tane de refinizi verin. 15 ref gelir zaten birilerinden. Çünkü Polymarket gerçekten çok revaçta. Şu an bunun FOMO'su yok. Arkadaşlar bir süre sonra bunun FOMO'su azgın bir deniz gibi olacak. Ya ben Polymarket'in böyle bir yani tartışacak bir şey yok ya piyasadaki, hani ben alfa arıyorum bir şey, tamam biz de alfa arıyoruz ama Polymarket'i görmezden gelerek bir projeden bahsetmek, yani bir yol haritası çizmek, evet, yani evet, anlamsız evet, insanları evet. kandırmak oldu. Polymarket babası en büyüğü yani şu an piyasanın. Ya, muhtemelen bütün perkleri toplasak Polymarket'in 30'da biri yapmaz. Yani Polymarket'in gücü o kadar büyük. O yüzden Polymarket'i farmlayın ya, bunu tartışmayın yani, hani Polymarket'te olun. Aslında hazır böyle eski projelerden de bahsetmişken bir de Vari'ye mi giriş yapsak? Variation'dan ben bu hafta yani 25 puan aldım ama Vari, yani yeni gireceksem Vari'ye girmek bence hata. Yani çok iyi bir trader değilseniz ya da çok büyük paralarla oynamıyorsanız bence Variational bu işin başlamanın yeri değil. Çünkü harcadığınız emekle başka bir yerde daha fazlasını yapabilirsiniz. Şu var, onlandı çok işte 20-30 dolardan yüksek olacak falan filan. Yani olmaya da bilir arkadaşlar. Yani siz öyle düşünürsünüz, farmlarsınız 10 bin 20 bin dolar. Hibachi'de evet, bir arkadaşım var. Yani Brezilyalı bir çocuk. Hayvan gibi farmlıyor Hibachi'yi. O her hafta 10 bin dolar yakıyor. Ya kardeşim gelmezsen ne yapacaksın? Yani buraları sıfır parayla farmlayabilmek, minimum parayla 100 dolar mı? Yani 100 dolarla farmlamak. Yani minimum farmlamak önemli. Şu var. Tabii ki buna bir bütçe ayıracaksınız ama ben burada 5 yakarım 25 kazanırım gibi bir şey, burası kripto. Burada herkes olur, her şey olur. Sabahleyin kalkarsınız, stabil coin'den batarsınız ki batmışını ben gördüm yani. O yüzden variational işte 3. çeyrekte gelecek. Göreceğiz. Umarım 30 dolar üstüne olur. 1-2 ben 1 milyar doları falan o civarlarda 800, 1-200, 1-6 o civarlarda olacağını düşünüyorum ama 2'de olur, 3'de olur yani variational RVA da gelecek. Muhtemelen hacimler falan da artacak. Vari yapacağını yaptı yani. Kendi zenginlerini çıkardı. Siz kendinizi zengin edecek projeye gidin. Yani
Vara birilerini zengin ediyor diye gitmeyin. Vara birilerini zengin etti. Geçti orası. Bu arada varinin RVA'sı, yani böyle kısa bir not eklemek istiyorum. Varindeki RVA paritelerinde ciddi bir kayma var bence. Orada likitte ya Pozu çok açarken düşük de çakıyor. Hani orada bir şey var. Bence RVA tarafına ekip biraz daha yönelmeli diye düşünüyorum. Son dönemde gözüme çarpan, yani insanların paylaştığı projelerden bir tanesi TaxFlow. Ne dersin? VC'si yok TaxFlow'un. Ya şu var. Ekibi ilginç, yani göreceğiz ayrıntılarını. Yani birazcık bizim bağlantılardan yani TaxFlow'u gördük. Ben de biraz farmladım. Yani TaxFlow şöyle sürekli bir kendinden söz ettirmeyi başardı pazarlamada. Yani ben bunu takdir ediyorum. 2, ürün kötü değil. Ürünü beğendim. Arayüzü de güzel. Biraz Edgex'e falan böyle. Bence Edgex'emde de güzel. Sürekli bir kampanyayla sizi şey tutuyor. Ya bedava farmla bunu yap, para yatır. Ben bunu gerçekten başarı olarak görüyorum. Perplex'lerde bence pazarlamak sıkıntı yani. Birçoğu mesela Rea hiç pazarlamayı bilmiyor mesela, yani hani ben Rea badge'i taşıyorum, ben bunu söyleyebilirim net bir şekilde. TaxFlow'u yani kenarda tutuyorum şu an. Hani biraz daha işlem yapıyorum. Yaptım da biraz hacim de yaptım. Bakalım ne yapacaklar, merak ediyorum. Son olarak TG'yi açıklayan projelerden bir tanesinden söz edelim istiyorum. GRVT. GRVT bence sezon 1'deki anlamsız %10'luk payı, hiçbir şey yapmayanlar %10 dağıttı, aptalca payı nasıl ben geri alırım diye düşünüp sezon 2'de gerçekten emek harcayanlardan çaldı. CEO'su yani asla bir daha kimse ona iş vermez, yatırım yapmaz. Bence korkunç bir iş yaptılar. Hırsızlık yani yaptıkları şey. %28 değil, %14 bile değil, %7-8 falan ya da %10 dağıtacaklar. Çok ciddi bir insanın TG'de talep ettiğini gördük. Yani kardeşim ben 1x aldım. Bir TG'de 1x alıyorum. İşte 4 ay sonra 2x alıyorum. 8 ay sonra 4x alıyorum. Yani çocuk kandırmaya çalışmışlar. Üzücü. Bu diğerleri de bunu görür, bu gerizekalı hırsızlar gibi olmak ister mi bilemiyorum. Umarım. Yani kötü de örnek oldular. Hani onu da söyleyeyim. Bu arada GRVT kayıt yapmanız gerekiyor. GRVT'nin içine seçerseniz 6 saat geç alacaksınız airdrop'unuzu. Ethereum'a ya da BNB chain'e seçmeniz, yani talep etmeniz mantıklı. 17'sine kadar talep etmeniz gerekiyor. Yani GRVT'den 1,5-2 ay kastık. Yani fiilleri falan almışızdır diye düşünüyorum. Yani ne olacak işte. Harcadığımızı geri alacağız. Üzücü yani, ama tabii Asya'da çok büyük sıkıntı var. Asya full herkes GRVT'deydi. Çok büyük olabilecek bir projeyi yani işte ZK gibi, yani ZK abileri ZK gibi içine sıçtılar. Bu kadar teveccüh gösterilmiş bir proje, yani milyarları falan geçmiş projenin bunu yapması. Yani işte Fidi ne yaptıysa, Figi'ye ne yaptıysa Paradex'te onlar da bir benzerini yaptılar. Base ne yaptıysa bunlar da benzerini yaptılar diyorum. Ama zaten ana planımız bizim GRVT değil. O yüzden çok da yapacak bir şey yok. Yani insanlar para alsaydı da biraz para harcasaydı diye düşünmüştük. Bu. Ekleyeceğin başka bir şey Yok. var mı? Benim de ekleyeceğim bir şey yok. Aslında bence çok güzel haberler, toparlayıcı ve enteresan bir haftaydı diye düşünüyorum. Videoları biraz daha sıklaştırmayı planlıyoruz. Ama bakalım süreç nasıl ilerler. Hızlı yapacağız. Günlük yapamayız ama haftada 1-2 çok güzel olur. Videolarımızı beğendiyseniz beğenmeyi, ve yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. O kadar gezi videosu yaptık. Onlara da bir yorum bir şeyler yapın artık yani. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.